Herkese merhaba. Bugün yine farklı ve güzel bir çalışmayla karşınızdayım. Şu şekilde çiçek motiflerle bir saç bandı hazırladım kendime. Koton iple çalıştım. Yapımı çok kolay. Örmesi 1 saat bile sürmedi. Kısa sürede örüp hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Anlatımıma geçmeden önce yine küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videolarımı lütfen kanalıma abone olarak izleyin. Ayrıca videolarımın altına yorum yaparak ve beğeni yaparak beni destekleyebilirsiniz. Diğer sosyal medya hesaplarımdan da beni takip etmek isterseniz sosyal medya hesaplarımın linkini videomun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan hızlı bir şekilde ulaşıp beni takibe aldığınızda yine beni çok güzel bir şekilde desteklemiş olursunuz. Şimdi hemen anlatıma geçmek istiyorum. Saç bandım yapımında yine koton ip kullanacağım. %100 pamuklu koton ip. Yazın bu ipleri kullanmayı çok seviyorum. Zincir çekerek başlayacağız yapımına. 4 adet zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4. 4 adet zincir çektikten sonra tığımıza 2 tane ilmek dolayacağız 2 defa. Sonrasında ilk çekmiş olduğumuz zincire batacağız. İlmeğimizi çekeceğiz. Tığımızda 4 adet ilmeğimiz oldu. İkisini bir seferde, ikisini bir seferde, kalan ikisini de bir seferde boşaltarak üçlü trabzan yapacağız bir tane. Şimdi 10 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle bir şeklimiz oldu. Şimdi yine ne yapacağız? Tığımıza 2 defa ilmek dolayacağız. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincire batacağız. Yine üçlü trabzan yapacağız. İkisini bir seferde, ikisini bir seferde, kalan ikisini de bir seferde boşaltacağız. Bu şekilde bakın küçük bir halkamız olacak. Yine 10 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi 1, 2, 3, 4. Dördüncüye batıyoruz. Yine tığımıza 2 ilmek doluyoruz. Yukarıdan saydığımda dördüncü zincire batıyorum. İkisini bir seferde, ikisini bir seferde. Kalan ikiyi de bir seferde boşaltarak üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar birinci sıramız bu şekilde ilerleyecek. Toplam 10 adet şu halkalardan yapacağız. Şimdi sıramı tamamlayana kadar örmeye devam ediyorum. Birinci sıramı tamamladım. Bakın bu şekilde küçük halkalar yaptık. Şimdi 3 zincir çekiyoruz. Tığıma ilmek doluyorum bir sefer. Boşluğa batıyorum bakın halkanın içine. Tığımızı boşaltmıyoruz. Tekrar tığımıza ilmek doluyoruz. Aynı boşluğa batıyoruz. Tekrar tığımıza ilmek doluyoruz. Boşluğa batıyoruz. Tekrar tığımıza ilmek doluyup halkamızın içine batıyoruz. Böyle 4 defa batıyoruz. Tek seferde boşaltıyoruz. Bir zincir çekip burayı kilitliyoruz. Şimdi tığımıza ilmek doluyoruz. Bakın şu zincirle şu dolgunun arasındaki boşluğa batıyoruz. Tığımızdaki 3 ilmeği tek seferde boşaltıyoruz. Tığıma ilmek doluyorum. Yine aradaki boşluğa batıyorum. Tığımdaki 3 ilmeği tek seferde boşaltıyorum. Bir kez daha aynı işlemi yapıyorum. Bunu toplamda 3 kez yapıyorum. Şimdi tekrar tığıma ilmek dolayacağım. Halkamızın içine batıyoruz. Tığımızı boşaltmıyoruz. Yine dolgu yapacağız 4 defa batarak. Her seferinde tığımıza ilmek doluyoruz. 2, 3 ve 4. Bunu da tek seferde boşaltıyorum. Bir zincir çekerek ipimi kilitliyorum. Şimdi tığıma ilmek doluyorum. 2 dolgu arasındaki boşluğa batıyorum. Tek seferde tığımı boşaltıyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum.
Tığıma ilmek doluyorum. Tekrar aynı boşluğa batıyorum. Bakın dolgularımızın üzerine minik şu şekilde örgüler yapıyoruz. Şimdi tığıma ilmek doluyorum. Yine boşluğun içine batıyorum. Tekrar tığa ilmek doluyorum. Şu dolguların aynısını yapacağız. 4 defa batıyorum aynı şekilde. Tek seferde boşaltıyorum. Bir zincirle kilitliyorum. Tığıma ilmek doluyorum. 2 dolgu arasındaki şuradaki boşluğa batıyorum. Tığımda 3 ilmeğim oldu. Tek seferde boşaltıyorum. Tekrar aynı şekilde. Şimdi son kez dolgu yapacağız. Tığımıza ilmek doluyoruz. Yine 4 kez batarak dolgu yapıyoruz. Bakın aradaki boşluğa batacağız yine. Şimdi tığımıza 2 defa ilmek doluyoruz. Yine halkamıza batıyoruz. Üçlü trabzan yapıyoruz. Tekrar tığıma ilmek doluyorum 2 defa. Diğer boşluğumuza geçiyoruz. Oraya bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bakın 3 seferde boşalttım tığımı. Şimdi tığıma ilmek doluyorum. İkinci halkamızdayız. 4 kez tığımızı boşaltmadan batıyoruz. Her seferinde tığımızın başına ilmek doluyoruz ve halkanın içine batıyoruz. Şurada yaptığımız işlemin aynısını burada yapıyoruz. Şimdi tekrar ikinci dolgumu yapıyorum. Bu şekilde tüm halkalarımızın içine dolgu yapacağız. Buradan sonra sıra sonuna kadar farklı bir işlem yok. Sonrasında sıra sonunda ne gibi bir işlem yaptığımı göstereceğim. Birinci sıramın sonuna geldim. Son dolgularımı yapacağım. Bakın son boşluğumdayım. Şimdi onu da sizlerle yapalım tekrar. En son buradaki dolgumuza üçlü trabzan yaparak bitirdim. Şimdi yine 2 defa tığıma ilmek doluyorum. Boşluğumun içine batıyorum. Bir adet üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi tığıma ilmek doluyorum. İkili trabzan yapar gibi boşluğun içine batıyorum. Tekrar aynı şekilde ikinci kez batıyorum. Üçüncü kez batıyorum. Dördüncü kez de battıktan sonra dolgumun batma işlemini tamamlıyorum. Tüm ilmekleri tek seferde boşaltıyorum. Bir zincirle burayı kilitliyorum. Şimdi tığıma ilmek doluyorum. Her dolgunun üzerine 3 adet yalancı sık iğne yapmış oluyoruz aslında burada. Şimdi tığımıza ilmek doluyoruz. Bakın şuradaki aradaki boşluğa batarak tığımda 3 ilmek olmasını sağlıyorum. Tek seferde boşaltıyorum. Tekrar tığıma ilmek doluyorum. Aradaki boşluğa batıyorum. Bu boşluk nedir? Şurada üçlü trabzan yapmıştık. O boşlukla dolgumuzun arasındaki boşluk. Ve son kez batıyorum aynı boşluğa. 3 adet yalancı sık iğne yapmış oluyorum şu dolgumun üzerine. Şimdi ikinci dolgumu yapmak için tığıma ilmek doluyorum. Buradaki boşluğa batıyorum. Toplam 4 kez batıyorum. Her seferinde tığıma ilmek doluyorum. Tüm ilmekleri tek seferde boşaltıyorum. Bir zincirle kilitliyorum. Tığıma ilmek doluyorum. İki dolgu arasında oluşan boşluğumuza batarak
Bir adet yalancı sık iğne yapıyorum. Tekrar yapıyorum. Ve üçüncü kez battıktan sonra ikinci dolgumu da tamamlamış oluyorum. Şimdi aynı boşluğun içine aynı şekilde 2 dolgu daha yapacağım. Aslında çiçeklerimizin yarısını yapmış oluyoruz. Diğer yarısını da zincirimizin diğer etrafını şu şekilde dönerek yapacağız. Şimdi dolgularımızı yaptık. Ne yapacağız? Üçlü trabzan yapacağız. Aynı boşluğa battım yine bakın. Dolgu işlemimizi üçlü trabzan yaparak tamamlıyorduk. Şimdi bu noktada saç bandını bağlamamız için zincir çekmemiz gerekiyor. Ben 50 adet zincir çektim. Bu şekilde 50 adet zincir çektim. Şimdi 3 adet daha zincir çekiyorum. Tığıma ilmek doluyorum. 1, 2, 3, dördüncü zincire batarak bakın 1, 2, 3. Dördüncü zincire batıyorum. Yine dolgu yapacağız. 2, 3. Her seferinde tığıma ilmek doluyorum ve 3 kez dördüncü zincire batıyorum. Oluşan ilmekleri tek seferde boşaltıyorum. Bir zincir çekiyorum. Burayı kilitliyorum. Sonrasında ise 1, 2, 3. 3 zincir çekip yine batmış olduğum noktaya batıyorum. Direkt battım bakın. Tığıma ilmek dolamıyorum. Burada küçük bir pompon yapıyoruz. Kaydırma tekniğiyle sıramı bağlıyorum. Şimdi zincirlerimizin üzerine kaydırma tekniğiyle örgüler yapacağız ve şuraya kadar geleceğiz. Hemen gösteriyorum. Bir sonraki zincire batıyorum. Dördüncü zincire batarak dolgumuzu yaptık. Bir sonraki zincire batıyorum. Direkt battım. Kaydırma tekniği. Bir sonraki zincire batıyorum. Kaydırma tekniği. Bir sonraki zincire batıyorum. Kaydırma tekniği. Bu şekilde başladığımız noktaya kadar geliyoruz. Başladığım noktaya geldim. Bakın. Hemen şurada yapmış olduğumuz üçlü trabzan vardı. Onun tepe boşluğuna da batıyorum. Kaydırma tekniğiyle zincirimi buraya bağlıyorum. Şimdi tığıma 2 defa ilmek doluyorum. Yine aynı halkanın içine batıyorum. Şu ipi de araya alıyorum. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi burada yaptığımız dolguların aynısını yapacağız. Bakın hiç farklı bir işlem yok. Buraya da yine 4 kez şurada yaptığımız dolguların aynısını bu tarafa da yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Yine dolgumun üzerindeki 3 adet yalancı sık iğnemi yaptım. Şimdi bu şekilde de 4 adet dolgu yapacağım. Burayı göstereyim. Buradan sonra artık göstermeme gerek yok. Sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz. Buraları hızlı geçiyorum artık. Aynısı çünkü. Dolgu yapıyoruz. Sonra dolgumuzun tepesine 3 adet yalancı sık iğne. Kafanızda soru işareti kalmaması adına burayı da göstereceğim. Şimdi 4 adet bakın. Ne yaptık? 1, 2, 3, 4. 4 adet dolgumuzu yaptık.
Toplamda 8 adet dolgumuz oldu bir halkanın içinde. Şimdi tığıma 2 sefer ilmek doluyorum. Yine aynı şekilde üçlü trabzan yapıyoruz. Aynı halkanın içine. 2 defa yine ilmek doluyorum. Şimdi diğer boşluğa geçeceğim bakın. Diğer çiçeğimin boşluğuna geçiyorum. Üçlü trabzanla yine buradaki örme işlemine başlıyorum. Bakın. Çiçeğimizin bir tanesini tamamlamış olduk. Şimdi sıra sonuna kadar aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Sıra sonunda burada yapmış olduğum zincir çekme işlemini yapacağım. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Oradaki zincir işlemini nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Çiçeklerimi örme işlemini tamamladım. Bakın tüm çiçeklerim tamam. Son üçlü trabzanımı yaptım sıra sonunda. Şurada başlangıçta yapmış olduğumuz ilk trabzanımızın tepe boşluğuna batıyoruz. Kaydırma tekniğiyle sıramızı bağlıyoruz. Burada yine 50 zincir çekeceğiz. İkinci bağcığımızı yapıyoruz. Diğer uçta yaptığımız bağcığın aynısını buraya yapıyoruz. 50 adet zincir çekiyoruz. 50 adet zincirimizi çektikten sonra 3 adet daha zincir çekiyorduk zincirimizin ucuna. Ne yapıyorduk? 1, 2, 3, 4. zincire batarak küçük bir pompon yapıyorduk. Tığımızı boşaltmadan 3 kez batıyoruz ve her seferinde tığımıza bir kez ilmek doluyorduk. Şimdi tüm ilmekleri tek seferde boşaltıyorum. Bir zincir çekip kilitliyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Yine batmış olduğumuz yere batarak kaydırma tekniğiyle burayı bağlıyorduk. Şimdi bir sonraki zincire geçiyorum. Kaydırma tekniği. Bir sonraki zincire batıyorum. Kaydırma tekniği. Bir sonraki zincire geçiyorum. Kaydırma tekniği. Bu şekilde kaydırma tekniğiyle nereye kadar ilerleyeceğim? Şurada zincirimizin başlangıç noktasına kadar geleceğim. Buraya kadar geldikten sonra sıramızı bağlayacağız ve bandanamız artık kullanıma hazır olacak. Şimdi kaydırma tekniğiyle başladığım noktaya kadar ilerliyorum. Son zincirime de kaydırma tekniğiyle battım. Artık zincirimin üzerindeki örme işlemini tamamladım. Şu şekilde ucunda küçük bir pomponumuz oldu. Şimdi şurada çiçeğimizin ilk trabzanın üzerine batıyorum kaydırma tekniğiyle tekrar. Bir zincir çekerek ipimi kilitliyorum. Küçük bir miktar ip bırakarak ipimi kesiyorum. Bu ipimi de şu şekilde arkadan aralara gizleyeceğim. İstediğiniz yerden yürütebilirsiniz. Şimdi ben ipimi biraz yürütüp sonrasında fazlasını kesiyorum ve bitmiş halini sizlerle tekrar paylaşıyorum. Bandanamın örme işlemini tamamladım. Artık kullanıma hazır. Bakın şu şekilde göstereyim. Diğer rengini de göstereyim. Şöyle bakın. İkisi de yaza yakışır güzellikte oldu. Şimdi ölçüsünü paylaşmak istiyorum. Genişlik ve uzunluk ölçüsünü. Çiçeğimin şu şekilde genişliği 5 santim. Bir de şu başlangıç noktasından, çiçeklerimizin başlangıç noktasından bitiş noktasına olan uzunluğunu da paylaşmak istiyorum. 52 santimde uzunluğu var. Bağcığının uzunluğunu da paylaşayım. Pomponun bitimine kadar olan uzunluk şöyle göstereyim. 23 santimde bağcığımızın uzunluğu. İstediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. İpinizin kalınlığına ve inceliğine göre bu genişlik ve uzunluk ölçüleri tabii ki değişecektir. Ama bu benim için ideal ölçüde oldu her ikisi de. Bandanamızın yapımı ile ilgili yine sormak istediğiniz şeyler olursa yorumlar kısmına yazarak sorularınızı sorabilirsiniz. Videomu sonlandırmadan önce son kez bir ricada bulunmak istiyorum. Lütfen videolarımı kanalıma abone olarak izleyin. Ayrıca yorum yaparak ve beğeni bırakarak yine beni desteklerseniz çok sevinirim. Diğer sosyal medya hesaplarımın linkini de açıklama kısmına bırakacağım. Yine oradan beni takibe alırsanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.